Herkese merhaba, ben Gizem Aydoğan. Sizinle bitki bakımı konuşmak istiyorum ve sukulentlerden başlamak istiyorum. Bir sürü bitki var yanımda, görüyorsunuz. İşte burada çoğaltma tabağı var, burada sukulent çeşitleri var ama önce konuşmak istediğim ve size anlatmak istediğim şey sukulentin ne olduğu. Çünkü çok fazla böyle dezenformasyon var falan. Şimdi sukulent aslında kelime anlamı olarak baktığınız zaman özü ve suyu olan şey demek. Yani sukulent bir şekilde işte vücudunda su tutan, ya işte gövdesinde olur, yaprağında olur, yaprak kısmında olur, yani nasıl diyeyim, yaprak sapında olabilir. Bir şekilde suyu tutan, işte yağmur yağdığında suyu alan, hızlıca bünyesinde barındıran, ondan sonra da bir daha işte ne zaman yağmur yağacağı belli olmadığı için yağmur suyunu, yani suyu vücudunda tutan bitki demek. Kaktüslerle sukulentler çok karıştırılabiliyor. Her kaktüs aslında bir sukulent. Çok ilginç gelebilir, biliyorum. Bana da ilk duyduğumda çok ilginç gelmişti. Ama sukulentler çok geniş bir aile. Mesela işte burada bir aloe vera var. Aslında aloe vera da bir sukulent. Yani sukulent sadece işte böyle nikahlarda işte dağıtılan ya da marketlerde işte gördüğümüz böyle minik minik saksılar içerisinde şöyle de göstereyim size, görebileceğiniz minik bitkiler değil. Sukulent su tutan bitki demek. Dolayısıyla kaktüslerde sukulentlerin bir alt işte akrabası diyelim, sukulent familyasına ait bir bitki. Biraz sukulentler için dikensiz kaktüs diyebiliriz. Yani dikenli olduğu zaman daha çok işte kaktüs, ama sukulentlerin bazı çeşitlerinde de böyle boynuz benzeri çıkıntılar olabiliyor. O yüzden sukulentlerle kaktüsleri karıştırmıyoruz. Aslında tamamen ayrı şey değiller. Aynı ailedeler ama kaktüsün dikenleri var ve işte bazı farklı organları var. Sukulentlerde daha böyle işte tatlı tatlı değişik yerlerinde işte tutmuş. Mesela böyle bir tane göstereyim. Bunun böyle minik minik işte boncuk boncuk neleri diyeyim, yemiş gibi aslında görünen suyu mesela bu kısmında tutmuş. Buradan başka bir tane gösterelim. Bu benim en sevdiğim sukulentlerden bir tanesi. Buna Shrek kulağı deniyor. Shrek filmini izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ya da işte E.T.'nin parmakları deniyor. Çünkü işte E.T.'nin parmaklarına benziyor uçları. Aslında işte Crassula ovata Gollum denen bir sukulent cinsi. Bu da işte yaprakları böyle yuvarlak olacak şekilde suyu tutmuş. Gövdesi de biraz kalın. Böyle burada belki görebilirsiniz. Yani böyleyken böyle. Şimdi bu arkadaşlar, yani sukulentler aslında daha çok sıcak mevsimleri seviyorlar. Yani daha çok sıcak iklimlerde yetişiyorlar. Fakat bunların soğuğa dayanıklı olanları da var. Mesela yine bir tane göstereyim. Bu bir Haworthia cinsi ve daha soğuğa dayanıklı sukulentlerden birisi. Öyle kışı daha kolay atlatır. Biraz daha böyle işte dikenli gibidir yaprakları. Dolayısıyla çeşit çeşit sukulent var. Dediğimiz gibi işte çok geniş bir aile falan. Yani sukulent dediğimiz şey, başta söylediğim gibi su tutma özelliği olan yeşil bitki demek. Çiçek açanları var. Farklı dönemlerde çiçek açıyorlar. Çiçek açan şu anda benim bir sukulentim yok. Ama genelde böyle işte kocaman bir sap çıkar içinden ve o sapın ucunda minik minik böyle çiçekleri olur. Bu şekilde de çoğalıyorlar. Bundan sonra sizinle birlikte bitki bakımı konuşuyor olacağız. Nasıl bakılır, püf noktaları nelerdir, çoğaltma yöntemleri nelerdir? En çok bunu merak ediyorsunuz, biliyorum. O yüzden bizi takip etmeyi lütfen bırakmayın. Teşekkürler.